Merhaba canlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı, mutlulukla güzel geçirmenizi dilerim. Bugün yine kahveler konuşacak, hisler ortaya çıkacak ve fincanlarda saklı mesajları birlikte keşfedeceğiz. Eğer siz de fal dinlemeyi seviyor, enerjilerin size ne anlattığını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu kanalda kahve falı yorumları, tabak falları, aşk enerjileri, gelecek mesajları ve bazen de aklınızdaki kişinin duygularını birlikte yorumlayacağız. Unutmayın, bazen bir fincan kahve insanın kalbinde sakladığı her şeyi anlatır. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Böylece yüklediğim yeni fal videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi kahvelerinizi alın, arkanıza yaslanın ve enerjinize fincana bırakın. Bakalım bugün fincanınızın size neler söyleyecek. Fincanı elime alıyorum. İlk hissettiğim şey şu oluyor. Sen uzun zamandır güçlü görünmeye çalışıyorsun ama içten içe çok yorulmuşsun. Özellikle herkese yetişmeye çalışmak, bazı şeyleri tek başına taşımak seni biraz sessizleştirmiş. Fincanın dibindeki yoğun koyuluk bunu çok net gösteriyor. İçine attığın sözler var, söyleyip isteyip sustuğun şeyler. Bak şimdi burada üste doğru uzanan şurada, şu tarafta tam şu üst tarafta yukarı doğru çıkan bir yol görüyorum. Bu yol ikiye ayrılmış gibi. Önünde iki seçenekli bir dönem var. Biri güvenli ama seni sıkacak bir yol. Diğeri biraz zıksna ama seni mutlu edecek olan yol. Sen aslında kalbinin istediğini biliyorsun ama mantığın sürekli senin araya giriyor ve burada hangi yolu seçeceğini kendin karar vereceksin ama eminim ki doğru yolu seçeceğine inanıyorum. Şurada da şöyle göstereyim. Şurada kuş gibi bir şekil çıkmış. Bu genelde haber demektir. Beklediğin bir mesaj, telefon ya da konuşma görünüyor. Özellikle senden uzak duran biri yeniden iletişime geçebilir. Bu kişi gururlu biri. Kolay kolay duygusunu belli etmiyor ama seni düşündüğü çıkmış. Yani şurada görüyorsunuz kuşu. Bir haber bekliyor sizi. Şurada. Şöyle şurada aşk tarafında kalp var ama kalbin üstü tam kapanmamış. Yani geçmişten kalan kırgınlık hala taşınıyor. Birine karşı beni anlamadı hissim var. Ama fal diyor ki çok yakın zamanda yüz yüze bir konuşma olacak. İçinde kalan şeyleri söyleyeceksin. Bu konuşmadan sonra rahatlama geliyor. Şu dipteki şöyle göstereyim. Şurada dipteki halka çok önemli. Bu genelde yüzük, ciddi karar ve ilişkiyi netleştirme anlamına gelir. Eğer hayatında biri varsa ilişkinin adı konulabilir. Yoksa da ciddi düşünen biriyle tanışma enerjisi var. Özellikle sonbahara doğru duygusal hayatında büyük hareketlilik görünüyor. Bak burada da ince uzun bir kadın silüeti. Şurada ince kadın silüeti çıkmış. Bu kişi biraz kıskanç biri. Seni uzaktan takip ediyor gibi. Her gülüşüne sevinen biri değil. O yüzden enerjini herkese açmamaya dikkat et. Nazarın da biraz fazla çıkmış zaten. Son zamanlarda üst üste yorgunluk, uyku düzensizliği ya da keyifsizlik
duysal sebebi bu da olabilir. Para konusunda ise şöyle söyleyeyim. Para konusunda ise kısmet açılıyor. Küçük küçük girişler değil, toplu bir rahatlama görünüyor. Bir iş fırsatı, ek gelir ya da beklenen bir ödeme olabilir. Özellikle iki vakit içinde sevindirici bir gelişme çıkmış. Şöyle göstereyim. Fincanın yani şu fincanın ağız kısmındaki açıklık ferahlık demek. Yani şu an yaşadığın sıkışıklık sonsuza kadar sürmeyecek. Hatta çok yakın zamanda oh be diyeceğim bir dönem geliyor. Ev içinde de hareket var. Misafir, küçük kutlama ya da ani bir ziyaret görünüyor. Bir de şunu dikkatimi çekti. Senin çok temiz kalpli olduğun çıkmış. İnsanlara gerçekten değer veriyorsun ama karşılığını her zaman alamıyorsun. Falın diyor ki artık biraz kendini seçmen gereken bir döneme giriyorsun. Çünkü sen hep başkalarını iyileştirmeye çalışırken kendi yorgunluğunu unutmuşsun. Dilek kısmına bakıyorum şimdi. Dileğin olmuş ama gecikmeli olmuş. Önünde küçük bir engel var gibi görünse de yol kapanmamış. Özellikle 3 sayısı çıkıyor. 3 gün, 3 hafta ya da ayın 3'ü gibi bir zamanda önemli bir haber olabilir. Son olarak şunu söyleyeyim. Fincanın enerjisi ağır başlamış ama sonu çok aydınlık çıkmış. Bu da demek oluyor ki şu an yaşadığın kafa karışıklığı geçici. Önünde yeni başlangıçlar, haberler ve duygusal olarak toparlanacağın bir dönem var. Özellikle gece düşündüğün bir konu çok yakında netleşecek gibi duruyor. Şimdi tabağımı elime alıyorum. Fincan başka şey anlatır ama tabak çok daha derin konuşur. Çünkü tabağa düşen telve genelde insanın içinde attığı yükü, sıkıntının çıkış yolunu ve kaderindeki hareketi gösterir. Senin tabağında ilk dikkatime çeken şey uzun akıntı olduğu. Bu çok net bir yol işareti ama öyle bir kısa bir yol değil. Sanki hayatının seni başka bir ruh haline taşıyacak bir süreç başlıyor gibi. Şimdi sana tek tek anlatacağım. Bak şurada görüyorsun kocaman tek parça koyu bir tortu var. Bu uzun zamandır taşıdığın büyük bir meseleye işaret ediyor. İçine attığın kimseye tam anlatamadığın bir şeyler var. Dışarıdan güçlü görünüyorsun ama iç dünyanda sürekli aynı düşünce dönüp durmuş. Özellikle de gece düşünmeleri, kendi kendine konuşmalar çıkmış sende. Neden böyle oldu dediğin bir konu var. Ama şunu fark ettim. Tortu tabağın tam ortasında durmuş. Yani şurada durmuş, dağılmamış. Bu çok önemli çünkü bu kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Yani ne kadar yorulmuş olsan da hala toparlanabilecek güçtesin. Şu aşağı doğru inen çizgiyi görüyorsun. Görüyorsunuz şu aşağıya doğru inen çizgi. İşte o çizgi net bir yol haberi. Bu görüşme, ziyaret ya da ani bir hareketlilik görünüyor. Bu fiziksel yolda olabilir. Hayatındaki yön değişikliği de olabilir. Özellikle su kenarlı bir yer ya da şehir dışı bağlantısı çıkmış. Bir de şöyle bir durum var. Bu yolun ucunda ince ince ikiye ayrılan izler var. Yani senin önünde iki seçenek gelecek. Biri geçmişe bağlı alıştığın düzen, diğeri ise yeni bir başlangıç. Fal diyor ki sen aslında değişmek istiyorsun ama cesaret kısmında biraz bekliyorsun. Şurada tabağın yani şu kenarında yakın küçük koyu bir leke var.
Bu nazar ve dedikodu işareti. Özellikle seni uzaktan izleyen biri var. Her şeyi sessizce takip ediyor. Çok yakın görünmeyebilir. Ama enerjisi tabağa düşmüş. Kıskançlık enerjisi taşıyan bir kadın figürü hissediyorum. Aşk tarafına gelirsek, ortadaki tortunun şekli bana kalbi ve aynı zamanda mühürlenmiş bir duyguyu gösteriyor. Yani birinin sana karşı içinde tuttuğu duygular var. Açık açık konuşamıyor olabilirsin. Gurur yapan biri çıkmış ama bu kişi seni tamamen bırakmış görünmüyor. Hatta bak, burada küçük bir birleşme izi var. Şurada görüyorsunuz, birleşme izi var. Bu küslerin konuşması ya da uzak duran iki kişinin tekrar iletişim kurması anlamına gelir. Eğer hayatında biri varsa ondan bir adım gelebilir. Yoksa da geçmişten biri yeniden gündeme düşebilir. Bir de ilginç bir şey söyleyeyim. Tabakta göz gibi duran bir şekil çıkmış. Bu genelde sezgi anlamına gelir. Son zamanlarda hissettiğin şeyler boş değilmiş. İçine doğan bazı konular doğru çıkacak gibi duruyor. Özellikle biri hakkında hissettiğin kararsızlık çok yakında netleşecek. Para kısmı da konuşuyor burada. Bak, tortunun etrafında, yani şunun etrafında açık beyaz alanlar var. Bu sıkıntının yavaş yavaş açılacağını gösterir. Maddi olarak seni rahatlatacak bir haber geliyor. Küçük değil, gerçekten içini ferahlatacak bir gelişme görünüyor. Beklenen ödeme, iş fırsatı ya da yeni bir başlangıç olabilir. Biraz daha derine bakıyorum. Sen çok fazla yük taşımışsın. İnsanların derdini dinlemişsin, destek olmuşsun ama kendi yorgunluğunu hep ertelemişsin. Tabak bunu çok net söylüyor. Özellikle ben hallederim deyip içine kapanma enerjin var. Ama artık yük hafifliyor. Şu kenardaki, yani şu kenardakiler, şuradakiler görüyorsunuz, şurası. İçine akıntılar gözyaşı gibi durmuş. Ama sonunda açılmış. Bu da şu demek: üzüntü bitiyor, ferahlık geliyor. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içinde seni mutlu edecek bir haber var. Bir harf de seçiliyor gibi. Sanki S, M ya da E harfi öne çıkıyor. Bu bir isim, soyisim ya da yer olabilir. Enerjisi güçlü çıkmış. Şimdi dilek kısmına bakıyorum. Dileğin olmuş ama biraz zamana yayılmış. Önünde tek bir engel görünüyor. Sabır istiyor ama yol kapanmamış. Özellikle gece edinilen bir duanın enerjisi çıkmış. İçinden geçen şeyin olması için çok güçlü bir niyet vermişsin. Ve son olarak sana şunu söyleyeyim. Bu tabak yük atma tabağı. Yani uzun süredir üstüne çöken ağırlık artık yavaş yavaş senden çıkıyor. Önünde daha çok açık, daha huzurlu bir dönem var. Özellikle duygusal olarak toparlanma ve yeniden güçlenme enerjisi çok baskın. Birisi seni düşündüğü halde söyleyemiyor gibi de görünüyor ve sanki yakın zamanda yarım kalmamış bir konuşma tamamlanacak. Şu anda kahve falımızın sonuna geldik. Gördüklerim bu kadar canlarım. Umarım fincanınızın verdiği mesajlar size iyi gelmiştir. Unutmayın, bazen hayatın cevapları küçücük bir kahve izinde saklıdır. Eğer yorum size anlattıysa videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin enerjiniz bu kanalımın en güzel parçası. Bir sonraki videomuzda yeniden buluşacağız. Kahvenizin köpüğü bol, kısmetinizin açık olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.